Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2003 yılından beri 59., 60. ve 61. dönem Başbakanı ve 2002 yılından beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu ve genel başkanıdır. 10 Ağustos 2014 tarihinden itibaren de Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanıdır. Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul, Kasımpaşa'da ailesinin 3. çocuğu olarak doğdu. Babası Ahmet Erdoğan, annesi ise Tenzile Erdoğan'dır. Babası, deniz yollarında kıyı kaptanı olarak çalışırdı. Babası Ahmet Erdoğan ailesiyle birlikte 13 yaşında Rize'nin Güneysu ilçesinden İstanbul'a göç ettiğinde Kasımpaşa semtine yerleşmişlerdir. Recep ayında doğduğu için Recep adı ve dedesinin adını verdikleri Tayyip Erdoğan'ın 3 erkek ve 1 kız olmak üzere 4 kardeşi daha bulunmaktaydı. Hayatının önemli bir bölümü İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kasımpaşa'da geçti. İlkokulu Piyalepaşa İlkokulu'nda okudu. Okul yıllarında okul harçlığını temin etmek için kağıtlı şeker satardı. 1965 yılında Piyalepaşa İlkokulu'nu bitirip İstanbul İmam Hatip Okulu'na başladı. Okuldaki şiir okuma yarışmalarına, liseler arası münazaralardan, kompozisyon yarışmalarına, atletizmden, futbol turnuvalarına kadar pek çok sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı. Yatılı okudu. Babası haftada 2 Türk lirası 5 kuruş verirdi. Hafta sonlarında top sahalarına gider, su satardı. Yol parası vermemek için Kasımpaşa'dan Eminönü'ne yürüyerek gider, nane, limon ve okaliptüs şekerlemeleri alıp satardı. Spor çalışmalarını ilerleten Erdoğan 1969 yılında 15 yaşındayken Camialtı Spor Kulübü'nden transfer teklifi alarak bu kulüpte spor etkinliklerine devam etti. İmam Hatip Okulu'ndan 1973 yılında mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Ardından 1973-1974 sezonunda Vatan Caddesi ile Aksaray Caddesi'nin kesiştiği Gürani Sokak'ta bulunan ve 12 Mart 1971'deki askeri darbeden sonra 25 Ağustos 1971 tarihinde yasayla özelleştirilen aslında adı İstanbul Tuna İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu olan Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'na kaydını yaptırarak girdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın okul numarası 2443 olmasına rağmen Marmara Üniversitesi'nden verilen diplomasında ise öğrenci numarası 8345 olarak görülmektedir. Okulun devam mecburiyeti olmayan gece bölümünde okudu ve gündüzleri başka işlerde çalıştı. 1977-1978 öğretim yılında Ekonomi, İşletme ve Siyasal Bilimler Fakültesini açan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, bünyesindeki Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu gibi kimi yüksekokulları, Ticari Bilimler Fakültesi adı altında birleştirdi. Böylece Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'nda başladığı öğrenimi, Şubat 1981'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ticari Bilimler Fakültesi'nde bitirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyetinden sonraki yıl okulun adı, 1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi adına çevrildi. 23 Mart 2012 tarih ve 28.242 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatıldı ve yerine İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri kuruldu. Üniversite yıllarında aktif sosyal ve siyasi hayatın içinde yer almaya başladı. Milli Türk Talebe Birliği'ndeki görev yıllarından sonra, 1976 yılında Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığına ve aynı yıl MSP İstanbul İl Başkanlığına seçildi. 1977 yılında bir konferans münasebetiyle tanıştığı Emine Hanım'la 4 Temmuz 1978'de evlendi. Evliliklerinden 2 erkek, 2 kız olmak üzere 4 çocukları oldu. Ahmet Burak, Necmeddin Bilal, Esra ve Sümeyye. 12 Eylül 1980'de İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmelerinden ayrılınca özel sektörde çalışmaya başladı. Bir müddet özel sektörde çalıştıktan sonra 1982 yılında askere gitti.
Yedek subay eğitimini Tuzla'da yaptı. İstanbul Hastada 77. Piyade Alayı'nda askerliğini tamamladı. Askerlik sonrası daha önce çalıştığı özel şirkette yaklaşık 1,5 sene çalıştı. Daha sonra başka bir şirkette genel müdür olarak göreve başladı. 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra 1983 yılında kurulan Refah Partisi ile siyasi hayatı tekrar başlamış oldu. 1984 yılında Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında da İl Başkanı ve MKYK üyesi seçildi. 1984-1994 yılları arasında partisi ile birçok seçime girdi. 1986 ara seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 1989 yılında Beyoğlu ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Partisi 1989 seçimlerinde ikinci parti oldu. 1991 senesinde tekrar milletvekili adayı oldu. Seçimi kazandı ve milletvekili oldu. Daha sonra tercihli oy sistemi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını iptal etti. 27 Mart 1994 seçimlerine kadar İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve %25,19 oy alarak seçimi kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hakkında çok sayıda dava açıldı. Akıllı Bilet, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında açılan yolsuzluk davaları, milletvekili seçildiği dönemde geçici olarak donduruldu. Fazilet Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine, parti içindeki iki farklı görüşü oluşturan Milli Görüşçüler ve Yenilikçiler hareketleri kendi partilerini kurdular. Recai Kutan, Milli Görüşçüler ile birlikte Saadet Partisi'ni kurarken, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yenilikçiler 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi kurdular. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk genel kongresinde Erdoğan başkan seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde 34-29 oy alarak birinci oldu. Partisinin genel seçimleri kazanmış olması ve de iktidar partisi konumunda yer alması Erdoğan'ı meclise sokmak için yeterli olmadı, çünkü seçim yasağı bulunmaktaydı. Parti başkanlığı ve başbakanlık görevine bir süre Abdullah Gül baktı. Siirt Milletvekili Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliğinin düşürülmesi ve ardından 9 Mart 2003'te yapılan Siirt seçimleri sonucunda Erdoğan, Siirt milletvekilliğini kazandı ve 22. dönem Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. AKP'nin başkanlığına ve 58. hükümetin istifasını sunması üzerine koltuğundan çekilen Abdullah Gül'den boşalan başbakanlık makamına geçti ve 59. hükümeti kurarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. başbakanı oldu. 22 Temmuz 2007 tarihinde, meclisin 23. döneminde yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi 46,6 oy alarak tekrar iktidar partisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. hükümetini kurdu ve tekrar güven oyu aldı. Erdoğan da ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturdu. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliklerine ilişkin referandumda, evet oylarının %58 oranına ulaşmasıyla Başbakan Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kampanya tarihi bir başarı gösterdi. 12 Haziran 2011 tarihinde meclisin 24. döneminde yapılan Türkiye genel seçimleri sonucu, AK Parti oyların %49,8'ini alarak tekrar büyük bir zafer kazandı. 10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de, kurucusu olduğu AK Parti'nin genel başkanlığına yeniden seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Oyların %52,59'unu alan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce %30.6, Halkların Demokratik Partisi adayı Selahattin Demirtaş %8.3, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener %7.3'te kaldı. Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2017'de kabul edilen anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde TBMM'de yemin ederek görevine başladı.